Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Nursema artık üzülmesin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonundan bizlere ücretsiz bir şekilde destek olmayı unutmayın. Son derece heyecanı yüksek, temposu bir an bile düşmeyen bir bölümü geride bıraktık. Entrikanın, kaosun ve yüzleşmelerin iç içe geçtiği bu bölüm, yeni bölüm içinde beklentiyi fazlasıyla yükseltti. Biz de analizimize son bölümde yaşanan en büyük kırılmalardan biriyle Nursema'nın yaşadığı büyük şokla başlayalım. Son bölümde Asil'in Nursema ile İlhami arasındaki yakınlıktan rahatsız olduğunu net bir şekilde gördük. Bu rahatsızlık öyle sıradan bir kıskançlık değildi. Asil'in bakışlarında ve tavırlarında kontrolü kaybetme korkusunu hissettiren bir gerginlik vardı. Bu nedenle Asude'den Elif'i kendisine istemesi aslında olayları bambaşka bir noktaya taşıdı. Elif'in isteme gününde patlattığı bomba ise Nursema'yı adeta herkesin ortasında savunmasız bir şekilde bırakmış oldu. Yeni bölümde Nursema neye uğradığını şaşıracak. Bir anda kendisini hiç istemediği bir sürecin içinde bulacak ve bu süreç hem onun hem de Asil'in hayatını ciddi anlamda zorlayacak. Nursema'nın yaşadığı kafa karışıklıkları yeni bölümde yerini yavaş yavaş korkuya bırakacak. Çünkü Nursema bir kez daha kendi iradesi dışında gelişen olayların ortasında kalacak. Ancak burada Asil'in tavrı belirleyici olacak. Asil bu süreçte Nursema'nın yanında durarak onun güvenini kazanmaya çalışacak. Başlangıçta mesafeli ve temkinli olan Nursema'nın Asil'e karşı yumuşadığını göreceğiz. Çok geçmeden Asil ile Nursema arasında bir yakınlaşma ve ardından bir ilişki başlayacak gibi duruyor. Ancak bu ilişkinin ne kadar sağlıklı olacağı izleyici için en büyük soru işaretlerinden biri. Her ne kadar Asil ve Nursema ilişkisini izleyecek olsak da ben burada İlhami'nin hikayede hala önemli bir yere sahip olacağını düşünüyorum. İlhami diziye ilk geldiğinde Nursema ile nişanlanmış, sonrasında ise Nursema'nın Firaz'ı seçmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Şimdi benzer bir döngünün tekrar edip etmeyeceği büyük bir soru işareti. Senaristler bu karakteri bir kez daha aynı kaderin içine sürükler mi? Yoksa İlhami için farklı ve daha güçlü bir yol mu çizer? Bunu yeni bölümlerde göreceğiz. Açıkçası aynı klişenin tekrar edilmesi ihtimali beni düşündürüyor ve bu konuda yorumu sizlere bırakıyorum. Bir diğer önemli nokta ise Asil'in duygularının samimiyeti. Asil gerçekten Nursema'yı seviyor mu? Yoksa onu kendi planları içinde bir piyon olarak mı görüyor? Bu sorunun cevabı henüz net değil. Asil'in bazı hamleleri onun duygusal olduğu kadar hesapçı bir karakter olabileceğini de düşündürüyor. Eğer Nursema'yı bir strateji unsuru olarak kullanıyorsa bu durum Nursema'yı ilerleyen bölümlerde çok daha büyük acıların içine sürükleyebilir. Kısacası Nursema'yı yine kararsızlıkların, korkuların ve ateşin ortasında bırakacak bölümler bizleri bekliyor. Peki Ömer ve Kıvılcım cephesinde bizleri neler bekliyor? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Son bölümde Bade'nin hamilelik yalanının ortaya çıkması Ömer için adeta bir dönüm noktasıydı. Gerçeklerle yüzleşen Ömer büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Bade bununla yetinmedi. Ömer'in tesadüfen bulunduğu bir ortamda Tuncay ile Kıvılcım'ın yemeğini basması ve Kıvılcım'a ağır sözler söylemesi ortamı bir anda gerilim alanına çevirdi. Bu sahnede Ömer'in yaşadığı çaresizlik ve şaşkınlık her halinden belliydi. Yeni bölümde Ömer kendisini çok daha zor bir durumun ortasında bulacak. Bir yandan Bade meselesini kökünden çözmek istese de psikolojisi giderek bozulan Bade'nin daha tehlikeli planlarla karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Bade Ömer'i rahat bırakmayacak ve onu sürekli köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Ömer için bu süreç sadece bir hesaplaşma değil, aynı zamanda büyük bir psikolojik sınav olacak. Kıvılcım cephesinde ise farklı bir tablo görüyoruz. Kıvılcım bu süreçte Tuncay ile olan arkadaşlığını daha da ilerletecek. Tuncay'ın yanında kendisini daha rahat, daha anlaşılmış hisseden Kıvılcım, zamanla bu yakınlığın ona iyi geldiğini fark edecek. Çok geçmeden kafa karışıklıkları yaşayan Kıvılcım'ın Tuncay ile bir birlikteliğe adım attığını görebiliriz. Bu durum elbette ki Ömer'i derinden etkileyecek. Ömer kıskançlık krizleriyle boğuşurken aslında Kıvılcım'ı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha fark edecek. Ancak buradan hemen bir mutlu son beklemek doğru olmaz. Evet, Ömer ve Kıvılcım'ın yolları yeniden kesişecek ve çok geçmeden tekrar bir araya gelecekler. Fakat ikilinin gerçek anlamda huzurlu ve mutlu günlerini izlemek için biraz daha sabretmemiz gerekecek. Önlerinde aşmaları gereken çok fazla engel ve yüzleşmeleri gereken çok fazla gerçek var. Gelelim Başak ve Fatih'e.
Son bölümde yaşadıkları onca zorluğun ardından ikili kendilerine küçük bir kaçamak yapmayı ve biraz eğlenmeyi hak ettiklerini düşündü. Bu sahnelerde hem eğlenceli hem de romantik anlara tanıklık ettik. Bir sahne öncesinde boşanalım diyen, bir sahne sonrasında ise birbirlerine aşkla bakan Fatih ve Başak izleyiciyi de ikilemde bıraktı. Yeni bölümde bu ikilinin arasındaki yakınlaşmanın artarak devam edeceğini düşünüyorum. Zaman zaman tartışmalar yaşasalar da bu tartışmaların artık yıkıcı değil, daha çok birbirlerini anlamaya yönelik olacağını söyleyebiliriz. Bir ilişki oyunu olarak başlayan evlilikleri pek çok zorlu süreçten geçti ve neredeyse boşanma noktasına kadar geldi. Ancak artık bu ikilinin arasında gerçek bir aşkın filizlendiğini net bir şekilde görüyoruz. Yeni bölümde Fatih ve Başak sahneleri duygusal yoğunluğu ve romantizmiyle nefesleri kesecek gibi duruyor. Peki Emir ve Çimen cephesinde neler oluyor? Çimen son bölümde Salkım'la uğraşmaya devam etmiş ve onu köşeye sıkıştırmıştı. Salkım, Çimen'in baskıları karşısında giderek daha da zorlu bir duruma düşmüştü. Yeni bölümde ise rollerin değiştiğini göreceğiz. Bu kez Salkım, Çimen'i zor durumda bırakacak planlarla karşımıza çıkacak. Çimen için bu süreç hem duygusal hem de psikolojik açıdan oldukça yıpratıcı olacak. Emir ise her zamanki gibi arada kalmaya devam edecek. Bir yanda annesi Salkım, diğer yanda sevdiği kadın Çimen. Emir'in bu ikilemde sürekli savrulduğunu göreceğiz. Ancak tüm bu kaosun içinde Emir ve Çimen'in romantik anlarına da tanıklık edeceğiz. Yeni bölümde ikilinin sahneleri hem duygusal hem de tutkulu anlarda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Emir ve Çimen ilişkisi geçmişte izlediğimiz Doğa ve Fatih ilişkisine fazlasıyla benziyor. Bu benzerlik ister istemez izleyicide bir endişe yaratıyor. Geçmişte Fatih'in Doğa'ya yaşattığı hayal kırıklıklarını bu kez Emir üzerinden mi izleyeceğiz? Yoksa Emir, Fatih'in düştüğü hatalara düşmeyerek Çimen için farklı bir yol mu seçecek? İşte bu sorunun cevabı dizinin yeni bölümlerinde yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bakalım Emir, Fatih gibi sevdiği kadını üzmeyi mi seçecek yoksa bu döngüyü kırmayı başarabilecek mi? Peki Kızılcık Şerbeti'ni ne kadar süre ekranda izleyeceğiz? Biraz bu konu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu sezon dizimiz 4. sezonuyla ekranlara geliyor ve ilk 2 sezonunda efsaneler yaratan, 3. sezonunda da bu başarısını sürdüren dizimiz bu sezon hem oyuncu kadrosunda hem de hikayesinde ciddi değişikliklere gitti ve bu değişiklikler reytinglere de yansıdı. Evet, dizimizin reytingleri hala devam etmesine yeterli. Ancak bu sezonun başında dizimizin 4. sezonunun final sezonu olduğu yönünde haberler ortaya çıkmıştı ve bunu önceki analiz videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Ben bu durumun geçerliliğini koruduğunu ve dizimizin bu sezon sonunda ekranlara veda edeceğini düşünüyorum. Peki sizce Kızılcık Şerbeti final yapmalı mı yoksa devam mı etmeli? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın.